Akrep ve yükselen burcu akrep olan sevgili dostlar, Eylül ayına merhaba diyoruz ve Eylül ayında artık sizin için öne çıkma zamanı başlıyor. Evet, Eylül ayına Başak Burcu'nda bir yeni ayla başlıyoruz. Yükselen burcu ya da Güneş burcu akrep olan arkadaşlar, toplumsal alan, sosyal çevre, arkadaşlar, oralarda görünür olacağınız bir zaman dilimi olacak. Çünkü hemen 3 Eylül'de bir yeni ay ve sosyal çevrenizde doğuyor. Hemen ardından bir de dolunayımız var tabii ki ayın ortalarında 18 Eylül'de. O da hem ilişkiler hem sosyal ilişkiler, bazılarının çocuklarıyla ilgili konular, aşk hayatı gibi gündemleri söz konusu olacak. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Merkür Retrosu artık bitti bu hafta ve akrep burçlarının aslında kariyer evleri, işle ilgili konularda biraz yormuş olabilir onları. Eksikler, tamamlanması gereken görev veya sorumluluklar yormuş olabilir geçtiğimiz 20 gün sizi. Artık burada Merkür rahat hareketinde. Aynı zamanda Güneş ve 8 Eylül'den sonra Merkür de bu sosyal alanınıza geçiyor. Kendinizi daha rahat ifade edecek, gösterecek. Hayatın biraz daha keyifli, eğlenceli diyelim. Belki motivasyon bakımından hayata motive de olacağınız bir süreci anlatıyor sizlere. Genel o itibariyle bu ayın, yani Eylül ayının aslında daha rahat, hatta daha şanslı geçirecek burcu sizsiniz. Aynı zamanda evli veya sorumluluğu olan, ortak işleri olan bir akrepseniz eş ve partner ilişkilerinizi de olumlu yönde etkileyecek bir ay olacak. Onlarla mesela birlikte vereceğiniz ortak kararlar, atacağınız adımlar, işte ileriye dönük vereceğiniz böyle bir kararın sorumluluğunu almak bakımından da değerlendirebiliriz. Ben buraya biraz çocuklar veya onların hayatları veya gelişimle ilgili konular ya da hani kendinizi geliştirmek anlamında düşünebilirsiniz. Buralar güzel ve güçlü çalışıyor. Yani eğer çocuklarıyla derdi olan, problemi olan, sıkıntısı olan bir akrepseniz bu anlamda rahatlıyorsunuz. Çünkü Mars artık İkizler Burcu'ndan ayrılıyor ve hemen 4 Eylül günü Yengeç Burcu'na geçiyor. Bu şu demek: Akrep burçlarını destekleyen bir pozisyona geçmiş olacak Mars. Mars tabii ki Yengeç Burcu'nda evet rahat olmayabilir ama su elementinde olacağı için, hatta çok uzun bir süre, bakın Mars'ın ekstra bir video konusu aslında. Hemen 4 Eylül'de başlıyor ve 2025'in Şubat'ın sonu Mart ayına kadar devam edecek bir yengeç seyri ve retro seyri olacak. Seyahatleri çok gündeminize getirecek. Bir yerlere gidip gelmeyi, uğraşmayı, akademik konuları, eğitimle ilgili konular olabilir. Ticaretle uğraşan bir akrep olabilirsiniz. Ticari konularınızı, uzun yurt dışı seyahatleri olabilir. Bu alanlar oldukça aktif olacak. Çok uzun bir süre enerjisi olarak bu alanda uğraş vereceksiniz 4 Eylül itibariyle. Burada parantez açarak bildireyim. Aralık 7'de Mars burada retro yapmaya başlayacak. Aslan Burcu'nda başlayarak sonra Yengeç'e ilerleyecek ve uzun sürede bu konuları hayatınızda yani tutacak böyle bir sorun varsa da çözeceksiniz ama yorucu olma bakımından bakarsanız evet yorucu da olabilir. Çünkü Mars uzun bir süredir ekonomiyle ilgili konular, paylaşılan kaynaklar gibi alanınızda, hatta orada biraz da sizi yordu. Şimdi efendim gelelim diğer konulara. 21 Eylül'de artık Güneş Terazi burcuna geçecek. Akrep burçlarını biraz dinlenmeye alıyor. Venüs de o alanda. Aslında platonik aşklar, gizli sevgiler, kendinizde olan özdeğerini fark etme, güzel böyle büyülü bir zamandır bu. İnsan kendiyle huzur bulur, kendiyle barışır. Biraz arka plan konuları çalıştıracak. Bazı akreplerin sağlık, bazı akreplerin iş hayatı gibi gündemleri olacak. Çünkü ayın sonunda 18 Eylül'deki ay tutulması ve dolunay, dediğim gibi çocuklarla ilgili konular, işte bu bir gebelik süreci olabilir, bir tedavi süreci olabilir. Benzeri konular akreplerin uzunca bir süre aslında gündeminde olacak. Sağlığa da dayalı olabilir. Belki sağlık sektöründe çalışıyorsunuz gibi birçok açılımı var aslında. Ve 23 Eylül sonrası aslında daha rahat bir süreç başlıyor size. Çünkü Venüs burcunuza geçiyor. Akrep burcuna geçiyor. Venüs'ün akrebe geçmesi sizin için daha bir estetik, güzellik, keyif, konfor,
kendinize ilgi göstermek, kendinizin ihtiyaçlarını gidermek için fırsat vermeye başlıyor 23 Eylül'den sonra. Bu da şu demek oluyor, yani Venüs Akrep'e geçtikten sonra seyahatler de başlayacak akreplerin bu gündeminde. Çünkü hani Mars'ta yengeçte olduğunda bu ticaretle ilgili konular, işte dediğim gibi belki uzak hedeflerin, ertelediğim bazı planlar diyelim. Beklenmedik bir şekilde de olabilir bu arada. Çünkü beklenmedik şeyler de olacak akreplerin hayatında. Mesela ani tanışmalar olabilir Eylül ortalarında. Eylül'ün ortaları 15'i civarı mesela şöyle söyleyeyim. Güzel bir zaman dilimi olacak. Mesela ne olur? Paraya sıkışmışsındır, çat diye parayla ilgili güzel bir gelişme olur. Aileyle ilgili güzel bir gelişme olabilir. Beklediğin bir mirasla ilgili güzel bir gelişme kaydedebilirsin. İşte emlak dedik ama işte bu anneden, babadan, işte neneden, dededen gelebilir veya kendine ait bir şey satın almak veya devretmek için de kullanabilirsiniz. Bu arada Satürn'ün de güzel etkisini alıyor akrep burçları. Satürn balık burcunda. Gökyüzü her ne kadar sıkıştırsa da hepimizi, aslında akrepler bir bakıma bence artık o tutulma süreçleri de geride kaldığı için akrep boğa aksında daha rahatlar. Daha iyi pozisyon alacaksınız. Yani Eylül ayı aslında kısacası bana kalırsa en rahat geçirecek burcu siz akrepler olacaksınız. Üzüldüğünüz yerden sevinirsiniz. Evladınız da sıkıntı yaşıyordur. Siz oradan sevinebilirsiniz. Böyle benzersiz konular olur. Yani evren öyle bir sistem içinde ilerliyor ki yani yarın ne yaşayacağımızı bilmiyoruz ya, biz sadece şu an tahminler yapıyoruz. Ben güzel şeyler geleceğini düşünüyorum. Özellikle akreplerin hem aşk hayatlarında hem sosyal hayatlarında hem de böyle yaratıcılıklarını çalıştıracakları güzel bir ay olacak efendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olmayı ve yayını da beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.